günler sevgili seyirciler. Yaşasın Sanat'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz İstanbul Film Festivali devam ediyor. Biz de burada elimizden geldiğince yarışan filmleri, ulusal ya da uluslararası kategoride yarışan filmleri konuşmak istiyoruz. Konuşuyoruz da bu programlarımız çerçevesinde. Bugün Nebula filmini konuşacağız. O da hem ulusal hem uluslararası yarışmada yarışıyor. Yönetmeni Tarık Aktaş ve de oyuncularından Dilara Topuklular'la birlikte olacağız birazdan. İkinci bölümde de çağdaş sanat alanında yeni bir proje, yeni bir oluşumdan söz edeceğiz. Step İstanbul, Ali Güreli ve Rabia Bakıcı Güreli ile birlikte olacağız. Bu yeni oluşumdan bahsedeceğiz. Step İstanbul'dan. Evet, Yaşasın Sanat başlıyor. Evet sevgili seyirciler, bu hafta 4. filmimiz, yani yarışan, ulusal yarışmada yarışan 9 filmden 4.'sünü konuşacağız bugün. Nebula. Nebula'yı konuşacağız. Nebula. Hatta şöyle başlayalım. Bir kere öncelikle Tarık Aktaş filmin yönetmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Dilara Topuklular da oyuncularından. Film çok ilginç bir film. Biraz açıklama isteyen bir film benim açımdan en azından. Madem Nebula'yı da tam şey yapamadım. Nebula nedir? Önce ondan bir başlayalım, sonra filmi konuşmaya tam da kara deliği görüntülemişken denk geldi değil mi? Aynen öyle. Nebula yani uzayda, o dış uzayda bulunan toz ve çeşitli gazların çok uzun zaman, yani hani milyonlarca yıl diyebiliriz. Zamanla bir yere gelip çok yoğunlaşıp bir patlama sonucunda yeni göksel cisimlerin oluştuğu bir göksel bir olay. Yani bunun tam tersi bir şekilde bir yıldız parçalandığında da yine o toz bulutları oluşabiliyor. Yani hem varlığı hem de yokluğu aslında doğuran ve içinde bulunduran bir yapı. Peki Nebula. Neden filmin adı Nebula? Filmde de biz filmin nebulası, zaten İngilizce ismi Death Horse Nebula, yani ölü at nebulası gibi. Filmin başında izlediğimiz at çocuk için böyle bir mihenk oluşturuyor. Yani orada çocuk doğaya yönelik bir gözlem yapıyor. Artık cisimleşmiş bir at leşinin içinden yeni bir yaşamın çıktığını görüyor. Çünkü o toprağa karışacak, çünkü o organik bir malzeme ve aslında hayat döngüsü içerisinde tekrar kendi yerini bulacak bir şey. Evet, aslında çocuğumuz için de, evet, sözünüzü böldüm, bizim çocuk için de bir ruhsal uyanışı temsil ediyor. Bir başlangıç. Çocuk aklıyla çok fazla o an düşünmüyor tabii ki. O atın, ters dönmüş atın büyüklüğü, onun o ihtişamından etkileniyor tabii ki ve çok eğleniyor belki gördüklerinden. Fakat daha sonraki episodlarda sürekli karşılaştığı kavramlar onu bu anısına geri götürüyor. Evet. Bence bir fragman seyredelim. Yani fragmanını seyredelim film, sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, Nebula'nın fragmanını izleyelim şimdi, sonra devam edeceğiz. Çek! 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 Bir daha. Geliyor! Çek! Bir daha! Çek! Hayvanlar mı saldırmış bu atın? Vekaletini verdin mi? Verdim. Vekaletini verdin mi? Verdim. Vekaletini verdin mi? Verdim. Gövdeye 3 tane birer kiloluk yemek. Ayaklara yarımşar kilo. Bir de kafaya. Arkadaşım! Hadi beyler hadi! Beyler! Beyler! Denizi boşaltıyoruz beyler!
çık. Evet, şimdi fragmanını da izledik. Devam edelim aslında kaldığımız yerden. Çocuğu anlatıyordunuz. O atı görmek, o muhteşem haliyle, ölü ama muhteşem haliyle atı görmek onun hayatında o anda değil belki ama daha sonradan fark edeceği bir gerçek ya da bir sorgulamayla Uyanış belki. uyanış evet diyelim karşılaşmasına sebep oluyor. Evet. Ben zaten bir bireyin gelişimini aktaran bir film yapmak istiyordum. Fakat bunu da bir hikaye üzerinden değil, bireyin ya psikolojisi ya da ruhu üzerinde diyebiliriz. Üzerinde iz bırakmış olan olayları gösterecek şekilde. Ve bunu da doğaya sürekli bir benzetmeyle, yani doğadaki gelişime paralel bir şekilde bunu yapmak istedim. Ve bundan dolayı bunu köyde geçmesi, bu kadar verimli topraklarda geçmesi, yani hem ormanı hem denizi hem gölü, ondan sonra ve çeşitli hayvanları barındırması benim için önemliydi. Film sürekli zaten doğadan insana ve insandan doğaya bir göndermeyle ilerliyor. Evet, şimdi filmin o güçlü nasıl diyeyim sembolik şeyi asıl başlangıç sahnesi tabii çok etkiliyor insanı. Oradaki o tekrar içinden canlı çıkması olayını ben çok buldum. Nasıl diyeyim? Güçlü ve zor buldum daha doğrusu. Evet, öyle demem lazım. Zor derken? Zor derken bakması kolay bir şey evet, değil. her zaman karşılaştığınız bir şey olmadığı için. Evet, çok yadırgadım. Evet, belki öyle demek daha doğru olur. Nasıl diyeyim? Onu çekmek ve öyle bir seçim yapmak daha doğrusu. Bilmiyorum, siz belki o şekilde değerlendirmiyorsunuz ama ben hani şahsen rahatsız oldum o görüntüden. İstenen bu muydu acaba? Yok, rahatsızlık değil ama orada olan bitenin çok daha ciddi bir şekilde fark edilmesini de sağlıyor bu alışık olmadığımız bir görüntü. Evet. Yani siz orada olan biteni dikkat kestiniz ve orada o artık cisimleşmiş olan attan, ölü olan attan bir şeylerin doğduğunu çok ciddi bir şekilde fark ettiniz ve bunu unutmadınız film boyunca. Evet, ve doğru. Bu da etkisinin... Amacıma ulaştım. Evet, amacıma ulaştım ben. Evet. Peki şimdi at da bir önemli bir unsur filmde. Şimdi bu filmin bir festival yolculuğu da var. Değil mi? Şimdi bir kere İstanbul Film Festivali'nde hem ulusal yarışmada hem uluslararası yarışmada hem de Seyfi Teoman'ın ilk film ödülünde de yarışıyor. Ve bugüne kadar da uluslararası platformda gösterildi ve kaç ödülü de var. Evet, o süreci bir anlatır mısınız? Yani filmi Locarno'da açtık. İlk ödülümüzü de zaten orada aldık. Ondan sonra film programcılar ve festivaller tarafından çok beğenildi. Locarno'da birçok kişi zaten filmi izlemişti. Sonra çok yoğun bir festival dolaşımı oldu. Tepkilerden çok memnunuz. Filmle ilgili çok fazla, yani bizim ummadığımız kadar yabancı basında yayın çıktı, röportajlar oldu. Şimdi ilk film tabii. İlk film olması da çok heyecan verici. Evet, yani hani ilk filmde bu kadar, mesela hani filmin Locarno'ya gitme ihtimalini biliyorduk. Çünkü zaten işte film henüz bir proje aşamasındayken, köprüde buluşmalardayken Locarno ile ilk görüşmelerimiz başlamıştı. Hikaye olarak ne yapmak istediğimi veya konseptin ne olacağını biliyorlardı. Onlar için uygun bir festivaldi. Locarno, Güneş yapımcım ile beraber bizim de zaten çok sevdiğimiz festivallerden bir tanesiydi ve biz birazcık orayı hedefleyerek aslında hareket ettik. Bunu söyleyebiliriz. Diğer festivaller çok fazla gündemimizde yoktu. Yani bunun olmuş olması bizim için çok yeterliydi. Üzerine bir de ödül gelince tabii ki herkes çok mutlu oldu. Şimdilik evet, çok mutlusunuz. Şimdi biraz Dilara ile de konuşalım. Dilara aslında galiba, yani yanılıyor olabilirim. Bir kere tek kadın oyuncu, bir anne var galiba, bir ara gözüküyor ama asıl tek kadın oyuncu ve tek profesyonel oyuncu galiba, değil mi? Yanlış anlamadıysam.
Şimdi genç ama profesyonel oyuncu değil mi? Tek diğerleri amatör oyuncular diyelim. Oyuncu değiller aslında. Oyuncu Amatör- değiller ya. Amatör amatör de oyuncu değiller, denmez evet. zaten. Tam evet söylerken fark ettim. Normal sizin bizim gibi insanlar yani. Sen profesyonel oyuncusun. Hem dizilerde, tiyatroda, dizilerde, filmlerde oynuyorsun. Reklam filmlerinde de oynuyorsun. Birçok insan seni reklamlardan da hatırlıyor. Nasıl bir deneyimdi Tarık'la çalışmak bu filmde? Büyük bir rolün yok ama önemli bir rolün var. Yani filmin kendisi de ya benim oyunculuğum açısından filmle paralel bir şey var. Çünkü çok fazla doğa içinde sahne gerçekleştiği için siz oyuncu ya da setteki herhangi bir insan olarak da o doğanın dilini dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani genel olarak set içinde takip ettiğimiz şeyler, ışık, işte nereden geliyor güneş, şu an hava nasıl vesaire gibiydi. Yani oyunculuğa dair, oyunculuk yapmaya dair bir mesai harcamadım kendi içimde. Doğal Ne bileyim olarak. işte traktörü nasıl kullanacağım, o bir zaman işte aldı Ay evet benim o sahne için. çok müthişti. Evet, yani zaten öncesinde köye gidip gezip hem oradaki insanları, oradaki yaşayışı biraz daha. Ben de Bursalıyım. Çok da uzak değilim oradaki kültüre. Ama Yani traktör kullanmayı biliyor muydun yok, mesela? benim ehliyetim de yok. Öyle mi? Evet, Ehliyetsiz sette traktör kullan. evet, orada öğrendim. Onun için zaten ayrıca Kim çalıştım. öğretti sana orada traktör kullanmayı? Ay, o az buz değil, kocaman bir traktörle geliyor. Bir de oradaki böyle şaşkın o at ölmüş. O kadar anlatabilirim herhalde. İstediğiniz kadar Evet anlatabilirsiniz. tamam. Yani sürprizde bu at ölmüş, kocaman bir at, 500 kilo falan oluyor bir at aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam. Oradaki işte köylüler veyahut da işte kim varsa orada adamlar, erkekler onu belirtiyorum. Evet, Ne yapacaklar bir türlü beceremiyorlar, nasıl kaldıracaklarına karar veremiyorlar vesaire. Ve o sırada kocaman bir traktörün içinde bir kadın dan geliyor. Öyle yapın, şöyle yapın, böyle yapın diye direktifleri veriyor. Çok güzel, çok kuvvetli, Evet, güzel biraz bir sahne sahiden. Yerel bir arketip gibi aslında Evet. o karakter. Yani öyle bir figür Çok doğru. gibi. Yani Kurtarıcı gibi geliyor yani Evet. o traktörün Evet. şey gibi. yani işte ama bu biraz böyle yani öyle bir şey söyleyebilirim belki. Oradaki çalışma, bir oyuncu olarak çalışma deneyimimle ilgili. Yani oradaki ana mesele zaten traktörün kendisinin dinamiğiydi yani aslında. Ama Yani en azından benim için. Yani Ama orada bence bir kadının kullanması yani şey değil Tabii ki. ki. Bilhassa Evet, seçilmiş ve evet o ama tercih kısmı. Yani oyuncu Evet, olarak orada tamam. benim Doğru. o anlamda bir şey yoktu. Yani zaten her şey o kadar planlı, hazır ve önceden karar verilmiş ve emin ilerliyor ki sadece bir eylem gerçekleştirmeniz gerekiyor ve onu gerçekleştiriyorsunuz gibi bir şey de yani. Biraz şeyle de hani oyunculuk yöntemiyle de yönetimiyle ilgili ya da nasıl isterseniz onunla da alakalı. Senaryoda sen senaryo okudun. Evet. Dilara hariç hiç kimse senaryo okumadı. çok ilginç. Ve herkes de ve Dilara ile biz böyle bir prova bilmem ne de yapmadık zaten. Dilara gerçekten Sibel ablamız var. Benim annemin kuzeni köyde yaşıyor. Dilara onunla vakit geçirdi sadece. Evet. Yani bu kadar. Aslında yaptığımız şey buydu. Yoksa Dilara'nın anlatmaya çalıştığı şey orada. Filmdeki oyunculukların tamamı mesela ağaç kesmesini bilmeyen çocuklara yani başrolümüzdeki oyuncuları bir tanesi zaten yine bir köyde yaşıyor. Bir tanesi Bursa'da şehirde yaşıyor. Hayı oynayan Barış. O mesela ağaç kesmesini bilmiyordu o testereyle. Ona ağaç kesmesini öğrettik. Bu kadar. Yani oyunculuk bu. Ama ben onlarla çok fazla vakit geçirdim. Dilara'yla da keza öyle. Bir dil tutturmaya çalıştık. O doğaya uygun ve filmin de ihtiyaç duyacağı bir dil üzerine çalıştık. Ve bu da hiç kesinlikle hani alışagelmiş bir senaryo okuması vesaire bu şekilde bir yöntem değildi yani. Daha çok gözleme dayalıydı. Evet. Doğayı ve insanı dışarıdan gözleme dayalıydı. seyreden. Evet. Ya bir de ya benim kendi açımdan tecrübe ettiğim ve cebime attığım şey de şu oldu. Yani aslında bir durumun ya da bir imgenin kendisi o kadar güçlü ki. Yani bir atın ölü bulunması, at o kadar güçlü bir imge ve onun ölüsüyle karşılaşmak o kadar tezat bir şey ki. Yani bunun üstüne zaten ekstra bir oyunculuk için çaba sarf etmenin ne kadar çiğ durduğunu insan kendi görebiliyor. O yüzden O sahne müthiş yani sahiden onun öyle
gelmesi ve kadın olması çok şey ve olaya el koyması çok hoş bir şey. Güzel bir sahne. Yurt dışındaki tepkileri bir söyleyebilir miyim Tabii burada ki, kadın lütfen, karakterlerle tabii ilgili? ki. Yani Türkiye sinemasını yurt dışında takip eden hatırı sayılır bir kesim var. Evet. Ve işte Dilara'nın canlandırdığı karakter özelinde yani şöyle söylediler açık açık. Birkaç tane söyleşide bu oldu. Genelde Anadolu'da edilgen Tabii, kadınlar tabii. görüyoruz dedi. Ama Tabii. bu sefer bayağı etkin. Ondan sonra ortadaki sorunu işte Çözen. nasıl çözüleceğini Evet. bilen Ve de hiç tereddüt Evet, etmiyor. Yani o kadar kesinlikle. güzel bir sahne geliyor. Çekilin orada, şunu yapın, bunu yapın. Olaya el koyuyor ve hallediyor ve onlar böyle şaşkın Evet. şaşkın saatlerce gün şey yapıyor. Kararmaya başlıyor. Hala onlar karar verememişler. Tartışıyorlar. Gelen gidiyor, deniyorlar, olmuyor falan. O sırada Dilara geliyor ve işe el Evet. koyuyor. Özellikle mi böyle yaptınız hani bir tepki Evet. mi falan diye sordular. Ben de yok dedim yani çünkü gerçekte şimdi Dilara da oradaki birçok kadınla tanıştı zaten. Benim etrafımdaki yani evimde de işte eşimde de kadınlar aslında öyle. E, Benim karşılaştığım sorun kadınlar böyle. çözer, Evet. evet. Yani Tabii. başka Ön bir şey görmedim yargılar, ben. Evet. Tabii ki ama bunu göstermek çok faydalı. Evet. Çok iyi bir şey, önemli bir şey. Yani normal şey pratiğinde, normal alışkanlıklarda çok fazla derinlemesine düşünmeden oraya bir erkek traktör kullanan evet. adam da yani erkek de Evet. konabilirdi. Ya da işte koyunu keserken oğlu kendini Evet. kesiyor ve bayılıyor. Evet, Hikmet bayılmayabilirdi. Hanım mesela benim annem de aynı bir tepki verirdi. Dedim ki böyle bir durumda senaryoda çünkü öyle yazmıyordu. Senaryoda biraz ahlanıp vahlanıyordu annesi. Fakat kız kardeşi o müdahalenin büyük bir kısmını üstleniyordu soğukkanlı bir şekilde. Dedi ki yok ben aldırırım götürürüm dedi çocuğu ne ağlayacağım dedi çocuk kan kaybediyor. Evet, doğru. Yani gerçek bu. Benim karşılaştığım en azından gerçek buydu. Mesela o senaryodaki o kısmı da öyle değiştirdik. Alıyorlar hiç sorgusuz sualsiz çocuğu taşıyıp hastaneye götürüyorlar. Evet, büyütmüyorlar meseleyi evet, de. yok, kesinlikle. Ama çocuk için önemli Evet. bir şey o değil mi? Evet, O evet. koyunu. Evet. Şimdi bir de onu soracağım. Şimdi burada bir sürü bir koyunumuz var, atımız var. Onlar saydan kesilmiyor değil mi? Hayır canım. Ama çok gerçekçi. Evet. At da ölü değil herhalde. Yok o da öyle değil. Uyutulmuş Hı hı, herhalde evet. değil mi? Ha. Hı hı. Tamam Sağ ol. bunu yani şuradan söyleyelim. Evet yok. Merak edenler olabilir. Herkesin içi rahat olsun. Evet. Peki şimdi Barış'tı değil mi çocuğun Barış. adı? Barış. Hı hı. Koyunu keserken bir ayılma mı oluyor? Ne oluyor? Aslında o sonraki dönemin başlangıcı Evet, gibi. Çünkü evet. o anısından yani işte bizim onu çocukken izlediğimiz kısımdan sonraki ilk şey o yaranın tekrar açılması diyebiliriz. Yani Evet. orada kaldığımız yerden devam ediyor bu çocuk. Ve sonra zaten birçok olay tekrar bizi yani epizotlar mesela siz hani biraz açıklamaya gerekiyor dediniz Evet. ya aslında herkes de bir açıklama yapıyordu. İşte biz şimdi Dilara ile biz bu filmin gösterimini ilk Bursa'da yaptık aslında. Bize yardımcı olan insanlar ve hani bu köylerde oturup da bize yardım eden, oynayarak ya da başka şekilde destek olarak insanlara bir gösterim yaptık. Ve ondan sonra bile çok güzel tepkiler aldık. İşte Dilara birkaç şey anlattı. Ben birkaç şey orada bizzat duydum. Alışagelmiş bir açıklaması yok filmin. Film zaten Evet. didaktik bir film değil. Bize Evet. düşünmek için yani düşünmek için alan bırakan ve Biraz bağlantılar çağdaş kurdum. sanat gibi. Evet. Değil mi? Evet, Ya, işin o çağdaş kısmıyla da sanat, ilgilendiğim evet. için biraz belki Öyle de. mi? Yani çağdaş sanatta da gördüğünüz bir resmi yahut da bir sanat heykeli veya bir yerleştirmeyi anlamak için çağdaş sanatta onun bir kavramsal çerçevesi vardır. Onu okumanız Evet, gerekir. Yoksa Ama- eksik kalır. O biraz öyle bir şey. Bir Aslında bilmiyorum yani şöyle bir tarafı da var yani biz zaten o kavramdan bakmaya alışkın olduğumuz için de oradan eleştiriye gidiyor otomatikman bizim algımız ama gerçekten o filmdeki oradaki gündelik hayatı o kadar yakın bir yerden izleyen biri yani bizden çok daha çarpıcı ve gerçek bir yorum yapabiliyor yani. Tabii. Evet, Var. o Bursa'da tam da onu öyle mi? yaşadık yani. Nasıl Hani, bir şey oldu? Bu tabut meselesi güzel bence. Değişik bir yorum yani. Ama anlatabilir miyim ki? Yani bence birazcık böyle anlatabilirsin yani. Üstü kapalı demek istedim. Spoiler tarlasına. Yani şöyle filmde böyle bir kereste fabrikasının içinde bir sahne var. Ya daha doğrusu bir işte sürekli olarak o doğanın, endüstrinin, işte doğal olanın ve bizim kurduğumuz yapay düzenin
bir ilişkisi de var filmde. Yani orada da bir yolculuk izliyoruz. O yolculuğun sonunda ya bir ormandan başlayan bir hikaye. Orada da böyle episod aslında bir inşaata giriyor hikayenin kendisi. Ve o dönüşüm içinde izleyenler bunu şey yapsınlar. Yine çok spoiler vermek istemedim. Kıyamadım ama filmin son sahnesinde Hay'ın yetişkinliğinin tutunduğu bir şey var. O aslında o bütün episodlar boyunca kendine hazırladığı bir sona da dönüşüyor. Benim eniştem buna filmden çıktığı gibi dönüp tabutunu hazırlamış dedi. Çok enteresan. Yani inanılmaz böyle çok vurucu Yani ve hiç çok... öyle bir mesela benim yazarken hiç yani. öyle bir niyetim yoktu ve ilk defa duyduğumuz bir şeydi. Ama İnsanın işte hoşuna gidiyor mu farklı yorumlar duymak? Tabii yani çünkü dediğim gibi hani didaktik bir şey hiç asla yapmak istemedim. Ben kendimce zaten bağlantıları olan epizotlar yazdım. Fakat bunları yazarken çok sıkı değil, tam tersine esnek bir şekilde filmde yer almasını sağladım ve bu gibi şeylere çok açık film, yorumlamalara diyelim. Evet. Peki şimdi şeyi hatırlatalım. Ne gün gösteriliyor film? 14 Nisan 14 Nisan'da 21.30'da. 21.30'da Atlas'ta. Atlas Sineması'nda. Evet. Hı hı. Şimdi Nebula buradan hatırlatalım. 14 Pazar oluyor değil mi? Pazar. 21.30'da Atlas Sineması'nda gösterilecek. Sonra da vizyona girecek herhalde değil Ankara mi? gösterimi var bir de. Ankara'da da yarışmadayız. Uluslararası Film Festivali'nde. 25 Nisan'da Ankara'da gösterim olacak. 26 Nisan'da hemen Ankara gösteriminden sonraki günde vizyona gireceğiz. Tamam. Peki o zaman bizim süremiz bitti maalesef. Daha sohbet tam edebilirdik. açılmıştık. Evet, tam açılmıştık. Yok bence güzel oldu. Ben de daha iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum size. Tarık Aktaş ve Dilara Topuklular. Ben teşekkür ederim. Filminiz de sizin de yolunuz açık olsun. Sağ olun. Güzel haberlerinizle belki tekrar burada buluşuruz. Teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yoksa Yok. buradan. Gayet Heyecanla güzeldi. yorumları Tamam. bekliyoruz. Tamam, yani. evet peki. Sevgili seyirciler, bu bölümün sonuna geldik. Birazdan tekrar birlikte olacağız ikinci bölümümüzde.